Merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Ben Sedat Bey, hemen sormak istiyorum. Aşık olup hayal kırıklığı yaşayıp neden tekrar aşık oluyoruz? Öncelikle bu çok elimizde olan bir şey değil. İçimizde bir libidinal enerji var. Birisinde kendimizi aynalama isteğimizi, onu bağlanma isteğimizi konuşmuştuk. Bu libidinal enerji nedeniyle bu cinsel istek, cinsel çekim, libido dediğimiz o enerji, aslında libidoyu cinsel istek anlamında kullanıyoruz ama Latince birebir karşılığı yaşama enerjisi demek. Bu çok önemli bir kavram. Bunu mutlaka bir yere yansıtmamız gerekiyor. İkincisi, aşkın çok önemli olmadı. Evliliklerin çok önemli oldu. İlkel kavimleri falan düşünün. Hani çok büyük aşk öyküleri olmayan. Aşk biraz kentli işi bir şey. Bu toplumlarda insanlar doğanın bir parçası. Doğanın içindeler. Ve hatta grubun da bir parçası. Kabilenin bir parçası. Fakat siz kentli oldukça, modern yaşama geçtikçe, aşk neredeyse Viktoryen dönemden sonra, işte 17. 18. yüzyıldan sonra romantik akımlar falan. Ondan önce öyle aşk falan böyle bir şeyler yok yani. Ondan sonra keşfedilen bir şey ve kişi bireyselleştikçe, birey oldukça, kentli oldukça, bir birey olarak kendi gücünün farkına varıp bireyselliğini yaşamaya başladıkça koptuğu bir şey var. Grup ya da doğanın kendisi. Bu noktada da sizin hayatınıza bir şekilde anlam katmanız gerekiyor. Bu bir ideoloji olabilir, bu bir grup olabilir, bu bir kişi olabilir. Varoluşsal depresyon dediğimiz bir kavram var. Neden yaşıyoruz? Yapsak ne olacak? Bu işi yapmasak ne olacak? Nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Hayatın anlamı ne? Gibi. Bu noktada hayatımıza anlam katan en önemli şeylerden biri bir gruba ait olmak, futbol takımının fanatik grubuna ait olmak, bir tarikata ait olmak ya da birine ait olmak oluyor. Eğer bizim futbol, şu bu bilmem neyle bağımız yoksa hayatımıza anlam katan birine aşık olmak, hayatımızın anlamını tekrar bulmamız gerekiyor. Hayatımın kadını, evimin direği, çocuklarımın babası diye anlam yüklediğim ilişkiler yaşamam gerek ki kendi hayatım anlamsız kalmasın. Ne zaman bir boşluğa düştük? Bir aşkla, bir sevebileceğimiz herhangi bir şeyle doldurmaya ihtiyaç duyduğumuz güdü ne zaman başladı? Bu dediğim gibi libidinal enerjimiz bizde genetik olarak var. Muhtemelen ilkel çağlardan beri var. Fakat bunun sosyal ilişkilere dönüşmesi, cinselliğin gündelik hayatımızın çok önemli bir parçasına dönüşmesi muhtemelen hani insanoğlunun 30-35 bin yıllık sürecidir. İlkellerde bu daha dürüst, daha kendi, daha haz odaklı modern ilişkilerimizde son derece karmaşık ve artık kişi sadece bunu sırf seks gibi algılamayın ya da sırf cinsellik gibi değil. Yani o anlamlandırma yani neredeyse tasavvufi, yani yaratılmışı sevdiğim yaradandan ötürüdeki gibi artık kutsiyet atfeden, artık karşı tarafı tanrılaştıran, sadece psikolojik boyama değil de karşı tarafı tanrılaştıran bir şey. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Yani bize çok değer veren bir tanrının tek müridiyiz. Ben onun müridiyim, o da benim müridim. Hepimizin içinde bir narsistik çekirdek de var. Yani gazetelerin 3. sayfa haberleri bize olmaz. Biz soyulmayız, biz kaza yapmayız, biz dolandırılmayız. Benim o narsistik tarafım tapılacak bir mürit arıyor. Ben de onun müridi oluyorum. Ve böylece birbirimizin besleyen, birbirimizi psikolojik olarak boyayan, özellikle o aşkın ilk flört safhasında ve sonrasında birbirimizin vazgeçilmez hale geliyoruz. Ben buna ilişkiye anlam yükleme diyorum. Ki bir ilişki anlam yüklediğiniz zaman aslında bence dejenere olmaya başlıyor. Çünkü bu anlamlar çok, dediğim gibi, mistik. Hani yaratılmışı sevdiğim yaradandan ötürü dönüşen, hayatın anlamına dönüşen aslında çok ağır yükler bunlar. Fark etmeden hani o hem kendi narsizmimizi hem karşı tarafın narsizmini besleyen son derece sıkıntılı süreçlerin aslında tohumunu, bu çok iyi niyetli ve çok sevgi dolu anlar aslında bu gelecekteki kırılganlığında tohumlarını ekmiş oluyorlar. Şimdi benim birazcık kafam karıştı. Bir taraftan kutsallaştırıyoruz. Tamam, orada bir patolojiden belki de söz ediyoruz.
Ama bir taraftan da zaten varoluş sebebimizin içinde anlam var. Anlamı aramak, anlamlandırmak var. Benim anlamlandırmaya da ihtiyacım varsa... Elbette. Aslında hayat çok anlamsız gerçekten. Varoluşsal açıdan baktığınızda dünyada karıncalardan, koyunlardan çok çok da farklı değiliz. Hayatı bir şekilde anlamlandırmamız gerekiyor. Dediğim gibi bir grubun, bir tarikatın, bir dinin üyesi olarak yani neden hayata geldim? İşte ahiret var. Ya da neden hayata geldim? Kanserin ilacını bulacağım. Annemi öldüren kanserin ilacını bulacağım. Neden hayata geldim? Hayata gelmemin bir anlam ve nedeni olmalı gibi bir şey var. Burada bunları bulamadığım, bunların eksik kaldığı bir yerde, hele çok bireysel olarak yetiştirildiysem, birine bağımlı olarak yetiştirildiysem, tekrar hayata tutunabilmek, var olabilmek, anlam katabilmek için birine de çok ihtiyaç duyuyorum. Bana tapan ya da benim de tapabileceğim birine. Bu benim bir tür, dediğim gibi, narsistik çekirdeğimi de besliyor. Ben de onunkini besliyorum. Ama buradaki büyük sıkıntı şu. Narsizmin tanımında var. Hani siyah ve beyaz splitting kullanıyor narsistler. Ayın beyaz yüzü var. Böyle pırıl pırıl parlak. Hani yakışıklıyım, iyiyim, güzelim, ben var ya benim filan. Ama orada hani herkes gridir ya aslında. Gri tarafları ayın karanlık yüzüne toplamışım. Yani orada aslında o kadar iyi olmadığımı, yetersiz olduğumu filan biliyorum. Ve güvensizliklerim de var. Ve gelecekte de bunları karşı taraf da görecek. Hani maskem inecek, zayıflıklarım çıkacak ya da beklediğim anlamı karşı taraf karşılayamayacak. Benden beklenen anlamı ben karşılayamayacağım ki kim kime tanrısal bir şekilde davranabilir? Yani bir insanın her şeyi olmak aslında sanki bir iltifat gibi söyleniyor. Sen benim her şeyimsin falan. Bir insanın her şeyi olmak ne kadar ağır bir yük aslında yani. Yani babası, kardeşi, eşi, arkadaşı, sevgilisi çok çok ağır bir yük bence. Bunu herkes karşılayamıyor zaten, yapamıyor. Kafa karışıklığı çözüldü mü? Çözülecek sanki. Birkaç soruyla tamam. Daha bunu ben oturtturacağım sanki. Şimdi her insanda biraz narsistik yapı var. Biriciyim, biriciksin. Bu noktada iyiyiz. Peki narsizm nerede buluşuyor? Nasıl karşımıza çıkıyor? Yani patolojik anlamda narsizm kendine o biricikliğimiz olmazsa hayatta kalamayız biz. Yani kendimiz için bir şekilde önemli olmalıyız. Bir şekilde eşitler arasında birinci olmalıyız. Bir şekilde kendimizi düşmeliyiz. Bunun tersi aşırı bağımlı ya da fedakar insanların çok mutlu olma şansı yok. Bir şekilde bir noktadan sonra kendimiz için yaşamalı ve bencil olmamız gerektiği bir noktayı bilebilmeliyiz. Fakat patolojik narsizmde herkes benim için yaşamalıdır. Yani küçük dağları ben yarattım, büyüklere katkıda bulunduğum tarzında bir yaşam biçimidir. Burada aşk için konuşuyorum. Karşıdaki kişiyi ben işte Ayşe'yi öyle seviyorum ki, öyle yüceltiyorum ki Ayşe de sarhoş oluyor zaten. O ilgiden, hediyelerden, iltifatlardan bunu gerçek zannediyor. Yani sorun burada. Aslında Ayşe öyle idealde değil, ben de ideal değilim. Altı üstü herif, altı üstü hatun işte bir araya gelip hayat kuracağız. Birlikte herkesin yüzlerce yıldır yaptığını yapacağız. Yüzlerce yıldır olan işbirliğini sürdüreceğiz. Bu bir işbirliği, yani sosyal, mali, cinsel, duygusal işbirliği. Bir yuva kuracağız, evleneceğiz ya da birlikte yaşayacağız her neyse. Oysa o kadar büyük anlamlar yüklediğiniz zaman bunun aslında biraz altında kalmaya da şimdiden zemin hazırlamış oluyorsunuz. Narsistik birinin partneriysem ona tapınma törenlerini ihmal edersem neyle karşılaşırım? Sırf tapınma törenlerini ihmal etmenizle ilgili değil. Yani narsistik yapı gerçek bir narsizmden bahsediyorum. Yani sevdiğimiz için abaran narsistik çekirdeğimizden değil. Gerçek bir narsistik yapı zaten kendisini boşlukta hissettiği anda, yeterince beslenmediğini hissettiği anda bir şekilde ön planda olabilecekse, rol kapabilecekse, yani bayram ziyaretinde sizin ailenizi ziyarete gittik ve orada siz bir hata yaptı, fazla öne çıktınız. O kendisi fazla geri planda kaldı. Mutlaka bir arıza çıkarıp tüm ilgi üzerine toplayacaktır. Bu tip yapılar, borderline'lar, narsistler, sosyopatlar, histrionikler, çatışmadan beslenen, çatışmayla mutlu olan tipler. Mutlaka bir yerde bir çatışma çıkar. Anlamanız da mümkün değil. Yani küçük bir şeydir. Yani salatada niçin maydanoz yok? Çorba niye soğuktu? Kardeşine büyük budu koydun da bana küçük budu koydun gibi saçma bir gerekçeyle çatışmayı çıkarıp küsüp
sorun yaratıp ilgiyi üzerine çeker. Aşktaki o narsistik abartı aslında aşkın doğasını anlatmak için kullanmaya çalıştığım bir tanımlama demeyeyim de bir tarif, bir metafor kullanmaya çalışıyorum aslında. Benzetmeye çalışıyorum. Yani o psikolojik boyama karşı tarafı bir tür benim tanrıçama dönüştürüyor ki zaten gündelik hayatta var bu. Sen benim her şeyimsin. Tanrıçam, kraliçem, kralım, aslanım, sultanım gibi hitaplarımızda Türkçedeki hanım kelimesi, hanım kelimesinin kökü olan bunların hepsi aslında o yönetme, yönetilme, yani sadomazoistik ilişkide olduğu gibi bir tahterevalli, biri yönetiyor, biri yönetiliyor sürekli. Bağıran, çağıran ya da komut veren, baskın olan kişi var. Bu alttaki kişi bunu alıp bağırmaya başladığında tersine bu yönetip bağırmaya başlıyor. Bu alttan tamam yaptın, haklısın, ben seni kırdım, vallahi özür dilerim falan deyip bunu görebilirsiniz. Yani atıp tutan adamlar boşanma noktasına gelince tüm böyle süt dökmüş kedi gibi ben yaptım sen etme bilmem ne falan olabilir. Kadınlarda da var mı? Boşanacağım deyip duran insanlara bakın. O aşamaya geldiğinde herkes sus olur. Çok kolay bir şey değildir o yani. Burada metafor olarak bahsettiğiniz hani aşkın doğasındaki narsizme döndüğümde o aşk doğal süreci bittiği zaman bu yücelttiğimiz duygular da daha normale inecek. Yani biraz ihtiyacı da gideriyor sanki değil mi? O anki karşılıklı ihtiyacı da hitap ediyor. Ya kendimizi değerli hissetmek çok önemli bir ihtiyaç. Biri için önemli ve anlamlı hissetmek çok önemli bir, yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bulunan çok önemli bir ihtiyaç. Yine başka bir ihtiyaç, o libidinal cinsel enerjiyle ilgili kendimizi kadın ve erkek olarak değerli hissetmek çok önemli bir ihtiyaç. Tüm aldatmaların temelinde yatan şey bu yani. Birisinin bana kendimi kadın ya da erkek hissettirmesi kaymama neden oluyor. Bu ihtiyaçta hiçbir sıkıntı yok. Bu gerçeklikten çok korkmuyorsa doğal olarak eşim eşitler arasında birincidir ve doğal olarak tavuğun büyük budunu ona koyacağım. Doğal olarak o benim eşim yani. Ama bu psikolojik boyama abartılı olur. Aşırı anlam yüklerseniz benim karım, benim kocam, benim çocuğum yapmaz Türk usulü düşüncedir. Oysa güven kontrole mani değildir. Yani bu kadar yüceltmemek. Hani orada bir sigorta koymakta fayda var. Bak yakalarsam oyarım ha filan. Hani gözünü yine yarı yarıya kapa ama çok da boş bırakma hani. Kızılderililerin dediği gibi yani baltaları gömün ama yerini unutmayın. Önemli bence bu. Onun panzehiri de var hocam. Şeytana uydum. Şimdi bu o zaman hani insanoğlunun çok önemli bir kısmı %80'i şeytana uyma konusunda çok gayretli olduğunu söyleyebiliriz. Ben buradan hemen şu an aklıma gelen bir soru var. Başarısızlığa uğradığımız her ilişkiden sonra tekrar doğru adamı, doğru kadını bulmak için çaba harcamamızın da bir sebebi olmalı. Buna inanıyoruz demek ki. Buna da bir ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi iki tür oluyor bu. Bir tanesi dediğiniz gibi birkaç özelliği olabiliyor. Öncelikle biten bir ilişki ve evlilikten sonra hemen yeni bir ilişkiye sıçrayanlar var. Ben buna bir enkazı zaferle kaldırma çabası diyorum. Çok sakıncalı da buluyorum bunu. Sıkıntılıdır. Yani standart ev ödevlerinden, tavsiyelerden biridir. Yani biten bir ilişkiyi evlilikten sonra lütfen 6 ay kalıcı bir ilişki kurmayın. Mümkünse 1 yıl, 2 yıl hani bunun ne olduğunu hazmedene ve anlayana kadar gerekçesini tekrar resmi bir birliktelik kurmayın. Çok yavaş hareket edin deme ihtiyacı hissediyorum. İkincisi duygusal anlamda da bu böyle bir şey. İlişki bittiğinde yani herkesin aklındaki duygusu şudur içindeki. Lanet olsun, en iyisinin boynunun altında kalsın, kadın milleti değil mi, erkek milleti değil mi filan gibi. Ama 6 ay içinde hormonlar devreye girmeye başladığında tekrar aslında o ilişkimizi bitiren açık nedeniyle, biraz da onun nedeniyle yani aşırı beslenmek istememiz, aşırı övülmek istememiz, aşırı anlam yüklememiz her neyse o açık kalan kısmı çözemediysek tekrar aynı noktadan başlayarak aynı arayışlara girebiliyoruz. Ayrılma kararı veren çiftlerde bile yani çift terapisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hatun erkekle yaşadığın arızayı bir sonrakinde yaşayacaksın. Ona repetitif, tekrarlayan örüntü, tekrarlayan yaşantı deniyor. Tekrar olacak bu. Yani bu arıza üzerine kurulu belki de ilişkin.
tekrar hayatına anlam sokmak için birisine ulaşacaksın. Bu repetitif yaşantı aslında kişinin içinden kaynaklanan bir şey. Karşı taraftan değil. Sizde bir sorun var orada. Tekrar oluyorsa. Ve son olarak bir kısmı da tamamen vazgeçiyor. Hani 1, 2, 3, 4. hayal kırıklığı sonrasında tamamen vazgeçiyor ve tüm bu libidinal enerjisini bambaşka yerlere yatırıyor. Benim de son sorum bu olacaktı. Hani başarısız bir ilişkiyi denedikten sonra o sayfayı kapatan insanlar da var kesinlikle. Bunu neden yaşıyorlar ya da bunu aşmalılar mı? Bazı ilişkilerin bitmesi çok kırıcı oluyor. Yani benim yine atasözü gibi çok sık kullandığım bir cümle var. Bir ilişkiyi iyi sürdüremiyorsan iyi bitirebilmek de bir meziyettir diye. Gerçekten çok kırıcı bitiriyorlar. Özellikle Türkiye'deki yasalar ve hukuksal yapımız nedeniyle çekişmeli ayrılıklar inanılmaz kırıcı geçiyor. Eşinizi gerçekten tanımak istiyorsanız ona boşanma davası açın. Bu da arkadaş arasında çok sık kullandığım bir espridir. Bu kırılma eğer çok ağır, çok böyle hakaretler içeren, kişinin hani aylarca yıllarca yatırım yaptığı bir yerde hani sen de kadın mısınlara giden ya da bu Kieslowski'nin çok güzel bir filmi var. Üçlemesi Kırmızı Beyaz Mavi diye. Mavi'deki gibi sanatçı, hayran olduğu, son derece popüler kocasının trafik kazasında başka bir kadınla ölmesi ve onu aldatıldığını yani orada öğrenmesi. Hem yasına mı üzüleyim, kaybettiğime mi üzüleyim, hayatımın değiştiğine mi üzüleyim, aslında aylardır, yıllardır süren başka bir aldatma ilişkisi olduğunu çok kırıcı olabiliyor. O noktada sizin gerçekten hani lanet bu kadar canım yanacağına ben bunu yapmak istemiyorum deyip kaçınabiliyorsunuz. Sevdiklerimi kaybedeceğim ya da sevdiklerimin sevgisini kaybedeceğim şemalarında, duygusal yoksunluk şemasında falan da çok var bu. Yani tekrar canımın yanmasından öyle korkuyorum ki böyle bir ilişki kurmuyorum. Ne yapıyorum? Ya sürmeyecek ilişkiler kuruyorum. Derinleşmeyecek güzel ilişkiler kuruyorum. Ya ilişki kurmuyorum. Evet, oradaki tüm enerjimi, bu libidinal enerji denen cinsel ilgili enerjimi işte kedilere yatırıyorum. Ne bileyim işte yani tırnak içinde söylüyorum, teşbihte hata olmaz, işte panter emel oluyorum filan. Hani bir yerden bunu abartarak tüm enerjimi o tarafa vermeye çalışıyorum. Bu da çok doğru bir bakış açısı. Bir bilgiyi bastırabiliyorsunuz. Duygunun hani o üzüntüsünü, sevincini, ihtiyacını, açlığını falan bastırabiliyorsunuz. O duyguyu örtebiliyorsunuz. Yok hayır. Aman böyle çok rahatım ben. Bekarlık sultanlıktır falan diyebilirsiniz. Bu bilgi kısmı. Ama enerjisini bastıramıyorsunuz. Yani enerji depolanamıyor. O bir yerlerde dolanıyor ve bir yerden çıkıyor. Sizi rahatsız ediyor. Histerik nöbet kelimesi bile uterus'tan alır adını. Hipokrat koymuş adını. Ve gözlemlediği son derece zeki bir adam muhtemelen. Gözlemlemiş ki daha çok yalnız kadınlar bu tip bayılmalar yaşıyorlar. Ve şöyle demiş yani. Beyne gitmesi gereken kan uterus'ta toplandığı için beyin böyle nöbetler yapıyor gibi adını oradan alır yani uterus'tan alır. Mutlaka bir yerden bir patoloji ya da abartılı bir hobi ya da başka bir yaratıcı da olabilir. Bir şey olarak çıktığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Sedat Bey. Ben teşekkür ederim. Böyle satır satır geçiyoruz ama hepsi aslında çok derin konular. Hani bu yüzden tekrar gibi gelebilir. Tekrar konuşacağız bunları. Teşekkür ederim sabrınız için.